Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda herkesin kolaylıkla yapabileceği tığ işi kare motiften bebek battaniyesinin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Bebek battaniyesi bu şekilde kare motiflerden ve farklı geometrik desenleri bir araya getirerek uyguladım. Sizler de tercihinize göre geometrik desenlerin yönlerini ayarlayabilir ve ortaya çok şık bir bebek battaniyesi çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Yapmış olduğum bebek battaniyesinin ölçüsü 92'ye 92 santimetredir. Bebek battaniyesinin ölçüsünü belirleyecek olan yan yana yapmış olduğumuz kare motiflerin sayısıdır arkadaşlar. Ben bu bebek battaniyesinde bir sırada 8 motif yaptım. Yani enine ve boyuna 8'e 8 motif var. Toplam ise 64 motiften oluşturdum. Bebek battaniyesini yaparken kullanmış olduğum iplerin markası Himalaya anti-peeling özelliğe sahip bebe yünleri. Şu şekilde 100 gram ve 250 metrelik bir ip. Tığ numarası olarak ise 2,75 milim ile ördüm. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden battaniyenin detaylı anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar, bu videodan önceki iki videomda birincisinde motiflerin yapılışını, ikincisinde ise farklı geometrik desenler oluşturarak motif birleştirmesini sizlere anlatmıştım. Battaniyenin yapılış videosunda ise bir önceki videomda göstermiş olduğum motif birleştirmedeki 4 motif üzerinden battaniyenin kenar yapılışını sizlere göstereceğim. Ve motif birleştirme videosunda toplam 8 tane motifi bu şekilde kare geometrik desenler oluşacak şekilde birleştirmiştik. Yine bütün yönler aynı hizaya bakacak şekilde de nasıl yapmanız gerektiğini sizlere anlatmıştım. Videomun açıklamalar bölümündeki birinci video linkinden motiflerin yapılışına, ikinci video linkinden ise motiflerin birleştirme videosuna ulaşabilirsiniz. Battaniyenizi tamamladığımızı varsayarak kenar yapılışına başlayabilirsiniz. Şöyle kenarlarda bulunan herhangi bir zincir boşluklarının içerisinden başlayabilirsiniz. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan 2 adet, bir zincir, sonraki boşluğa 3 trabzan, ve iki motifin birleştirme noktasına gelene kadar aradaki bir zincir boşluklarına 3 trabzan yaparak devam edelim. Her trabzan grubu arasında da bir zincir yapalım. Ve iki motifin birleştirme noktasına geldiğimiz zaman motiflerin köşesindeki boşluklara 3 trabzan yapacağız ve motif birleştirmesi arasında geçişte ise bu kez zincir yapmayacağız. Sonraki motifin köşesine geçiyorum. 3 trabzan. Ve köşeye gelene kadar alttaki tüm bir zincir boşluklarının içerisine 3 adet trabzan yaparak devam edelim. Ve köşeye geldiğimiz zaman 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Bir zincir. Şimdi diğer köşeye gelene kadar burada görmüş olduğumuz tüm bir zincir boşluklarının içerisine 3 trabzan yapacağız.
İki motifin birleştirme noktasında bulunan motiflerin köşesine yine 3 trabzan. Bu 3 trabzan arası geçişte zincir yapmayacağız. Fakat diğer trabzan gruplarının arasındaki geçişte bir zincir yaparak köşeye kadar devam edeceğiz. Tüm köşelerde alt sıradaki işlemi tekrar edeceğiz. Yani 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yaparak ipi sabitlemiş olduğumuz noktaya kadar yapmaya devam edelim. Battaniyenin kenar yapılışının birinci sırasında motiflerin kenarlarında bulunan bir zincir boşluklarına 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan, 1 zincir yaparak devam ettik ve motiflerin köşesine de 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerledim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son boşluğa da 3 trabzan, 1 zincir ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma. İkinci sıraya geçtiğimiz zaman bir zincir boşluğuna gelene kadar trabzanların tepesinden kaydırma yapalım. Ve ilk bir zincir boşluğuna 3 zincir, 2 trabzan, başlangıç zinciri ile birlikte toplam 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 3 ikili trabzan, ve sonra gelen bir zincir boşluğuna sık iğne, sonraki bir zincir boşluğuna 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, sonraki bir zincir boşluğuna sık iğne ve hiç zincir yapmadan sonraki boşluğa da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, ve desenin sıralamasını hiç bozmuyoruz. Alttaki iki motifin birleştirme noktasını yaparken trabzan grupları arasında zincir yapmamıştık. 3 trabzandan sonraki boşluğa sık iğne ile burayı sabitleyelim. Hiç zincir yapmadan sonraki bir zincir boşluğuna da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ve battaniyenin kenar yapılışının ikinci sırasında da bir zincir boşluğuna önce 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, sonraki boşluğa sık iğne, sonraki boşluğa 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz ve iki motifin birleştirme noktasındaki zincir yapmadığımız boşluklara da deseni hiç bozmadan aynı şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Birinci kenarda köşeye geldik arkadaşlar. Burada kafanız karışabilir. Köşeye geldiğiniz zaman desen sıralamasını hiç bozmuyoruz. Bakın köşeden önceki boşluğa trabzan grubu yaptım. Ve her trabzan grubundan önce ve sonra sık iğne yaptığımız için burayı da sık iğne ile geçeceğiz. Fakat trabzan grupları arasındaki geçişte normalde sık iğne yapmamıştık. Burası köşe olduğu için sık iğneden önce ve sonra bir ya da iki zincir yapalım ki köşeler kıvrılmasın. Trabzan grubundan sonra bir zincir, köşe boşluğuna sık iğne, tekrar bir zincir, gelen boşluğun içerisine deseni aynen tekrar ediyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan,
Ve zincir yapmadan şimdi sık iğnelerle birlikte desenleri tekrar oluşturmaya devam edeceğiz. Sizin battaniyede kullanmış olduğunuz motif sayısına göre buraya sık iğne değil de buradaki desen de gelebilirdi. Yani alt sıradaki işlemin aynısı. Bu köşeler sizin battaniyede kullanmış olduğunuz motif sayısıyla tamamen doğru orantılı. Belki de bir sonraki köşeye geldiğimiz zaman bu şekilde sık iğne değil de desen gelebilir. Şimdi sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Dört kenarda desenleri yaptım ve sıranın sonuna ulaştığımız zaman trabzan grubu yaptım. Trabzan grubu ile başlamıştık. Trabzan grubu ile tamamlamış olacağız. Sonra gelen boşluğun içerisine sık iğne ve ilk yapmış olduğumuz zincirin alt kısmına da sık iğne yaparak burayı sabitleyelim. Bir zincir, ipi burada keselim. Ve şimdi battaniyenin son sırası, yani 3. sırayı yapacağız. 2 sıra beyaz yaptık. Son sıradaki renkli kısmı battaniyenin içerisinde kullanmış olduğunuz renklerle yapabilirsiniz. Ben yeşil ile sizlere göstereceğim. Bir zincir yaptım ve yapmış olduğumuz herhangi bir trabzan grubunun tepesinden başlayabilirsiniz. Şöyle trabzan grubunun ortasındaki iki zincir boşluğundan ipi sabitleyelim ve 4 zincir yapalım. Aynı boşluğun içerisine sık iğne, tekrar 4 zincir, aynı boşluğa sık iğne, 4 zincir ve aynı boşluğun içerisine sık iğne. Alttaki yapmış olduğumuz 3 trabzandan birincisini atlayalım. 2 trabzanın tepesine yan yana 2 sık iğne. Ortadaki sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne. Şimdi 3 tane sık iğne değil, 2 tane sık iğne yapacağız. Sonraki desende bulunan trabzanların tepesine yan yana 2 sık iğne. Ortadaki 2 zincir boşluğuna tekrar sık iğne. 4 zincir. Aynı boşluğa sık iğne. 4 zincir. Aynı boşluğa tekrar sık iğne. 4 zincir. Aynı boşluğa tekrar sık iğne. Alttaki 3 trabzandan ikisinin tepesine yan yana sık iğne. Evet, böylelikle ilk 2 deseni oluşturmuş olduk. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Şimdi köşeyi karıştırmamanız adına köşeye kadar yapalım. Köşeye geldim arkadaşlar. Bu köşede birer zincir ile geçiş yaptığımız için sıralamayı hiç bozmadan 2 tane sık iğne yaptım. Boşluğun içerisine sık iğne. Sadece köşelerde bu işlemi yapacağız. Yani yan yana 3 sık iğne yaptım. Sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne. 1 2 3 zincir ile
köşenin dönüşünü sağlamış olduk. Normalde bu iki desenler arasında ikişer tane yapmıştık. Bir de sık iğnenin tepesine tekrar 2 sık iğne. Burada ise 3 sık iğne, sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne, 3 sık iğne ve aynı desenleri yapmaya devam edeceğiz. Evet, sıra sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar ve sıra sonuna geldiğimiz zaman farklı herhangi bir işlem yapmadan sık iğnenin tepesine sık iğne, burada bir iki tane sık iğne yapacağız ve ilk başlangıç noktasına kaydırma yaparak battaniyenin kenar yapılışını tamamlayabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.